Son yıllarda artan sosyal medya kullanımıyla beraber artık insanlar diğer insanlarla konuşurken otizmli gibi davranıyorlar. Eminim sen de fark etmişsindir. Bu sanal dünya seni karizmatik ya da yanında zaman geçirilmek istenilecek halden gitgide uzaklaştırıyor. Ve tamam, ben de senin insanların ne söylediğini sürekli düşün, sürekli bunu kafana tak demiyorum. Ama sonuçta binlerce yıldır topluluklar halinde yaşıyoruz ve diğer insanların senin hakkında ne düşündüğü tahmin ettiğinden daha önemli. Karizmanın olmaması önemli insanlarla tanışmanda ya da hayatının aşkıyla karşılaşmanda büyük bir engel olabilir. Ve insanların yanında istenmiyormuş gibi hissedebilirsin. O zaman bunun önünü nasıl alacağız? Birinci madde anda olmak. Karşındaki arkadaşının sürekli olarak telefonda vakit geçirdiğini düşün. Gitgide işte sosyal medya alanında, sanal dünyada yaşıyor. Kendi dünyasından kopmuş, sağında solunda ne olduğunu fark etmiyor. Senin söylediğin şeylerin farkında değil. Ve tek yaptığı şey kendisine sanal bir gerçeklik yaratmak. Instagram'da işte şu bildirimler gelmiş mi, bu bildirimler gelmiş mi, Twitter'da ne bildirim gelmiş, uygulama gezip kendisini telefona hapsetmek. Bunu yaparken gitgide postürü kötüleşiyor. Eriyip gidiyor ama farkında bile değil. Konuşma esnasında gelen bildirimler çok fazla dikkat dağıtıcı olabiliyor. Bunun farkındayım. Bu yüzden telefonunu yukarı bakar şekilde bırakmaktansa aşağıya çevirebilirsin. Yani sırtı yukarıya bakacak. Ve bunun yanında da bildirimlerini sessize alabilirsin ki ne gelip gittiğini fark etmeyesin. Karşındaki insana tamamen odaklanabilesin diye. Şimdi telefonu hallettik ama tek sorun bu da değil. Eğer karşındaki insanla aktif olarak bir göz teması kurmuyorsan onu ne kadar iyi dinleyebilirsin ya da dinlediğini ne kadar iyi aktarabilirsin. Sürekli göz temasının şöyle bir artısı var. Tabii ki de öncelikli olarak karşındaki insana onu dinlediğini hissettiriyorsun. Ancak etrafında olup biten şeylerle olan ilgini de azaltıyorsun. Yani birisiyle konuşurken sürekli sağda solda ne olmuş işte yere bakayım, tavana bakayım, müzik çok güzelmiş, hoparlöre bakayım. Bu tarz şeyler yok. Tamamen karşıdaki insana odaklanıyorsun. Karizmatik olmak gördüğün gibi sadece çekici olmak ya da yakışıklı olmakla sınırlı değil. Aslında bir insanın bütünlüğünü oluşturan şeyler. Bu bütünlüğün bir parçası da ikinci maddemiz olan statü. Sen benim giyimimden etrafımdaki insanlara neymiş canım gibi bir tavır takınıyor olabilirsin ki bu kısmen mantıklı olsa da kısmen mantıksız. Çünkü temiz, ütülü ve lekesiz kıyafetler giymek senin toplum tarafından daha iyi karşılanmana yol açacak. Yani şöyle bir kafeye girdiğini düşün ya da bir alışveriş merkezine. Orada çalışan insanlar, orada bulunan insanlar, alışveriş yapan insanlar bile sana daha olumlu yaklaşacaklar. Kendimden küçük bir örnek vereyim. Takım elbise giymiştim ve tramvaydaydım. Eskişehir'de genelde yaşlı insanlar tramvaya hücum ederler. Ki normalde bu işin adabı içeride olan insanın çıkmasını beklersin sonra kendin girersin. Tam o sırada kapı açılıyordu, yaşlı amca tam içeri girecekti ki kafayı bir kaldırdı. "Oo yakışıklı genç gel ilk önce sen geç" diye pıt pıt sırtıma vura vura geçmeme izin verdi. Muhtemelen takım giymem genç olduğum için onun hoşuna gitmiştir. Belki gençliğini o hatırlatmıştır ama günün sonunda iyi giyinmek, en azından kaliteli giyinmek benim o anda karşıdaki insan tarafından iyi algılanmama sebep oldu. Statü dediğimiz zaman sadece paradır, arabadır, kıyafettir bunlar değil. Aynı zamanda senin vücut duruşun da önemli. Yani eğer omuzların içeriye doğru dönükse, işte bacakların böyle birbirine yapışıksa, kıstırılmış bir şekilde oturuyorsan sanki etrafta bir tehlike var gibi. İnsanlar seni çok da özgüvenliymiş, çok da karizmatikmiş gibi görmeyecektir. Etrafındaki alanın sahibiymiş gibi davran. Diğer insanlara rahatsızlık vermeden tabii ki. Ama alabildiğince bir alan al. Bacaklarını aç, omuzlarını geriye at. Dik dur. Bu seni hem daha özgüvenli gösterecek hem de kısmen kendini beğenmişsin gibi bir imaj yaratacaksın ama bu hiçbir zaman kötü değildir. Çünkü eğer sen gerçekten karşındaki insana sahip olduğun şeylerle ben böyle iyiyim, ben şöyle iyiyim, işte ben bunlara sahibim gibisinden hava atmıyorsan kendine güvenmek ya da özgüven sahibi olmak niye kötü bir şey olsun ki? Özgüven, ego demişken bunları sahte olarak gösteremezsin. Bunlar insanlar tarafından çok rahat anlaşılabilen şeyler. Sen bunu sahte mi yapıyorsun yoksa gerçekten böyle misin? Zaten sahte özgüven ya da sahte ego dediğin şey çok kolay parçalanabilir. Eğer karşındaki insan sana bir iki hakaret ederse ya da seni bir iki küçük görürse ve sen ona karşı sunacak bir argümanın yoksa ben aslında bunları da yapmıştım, bu söylediğin şey yanlış diyemiyorsan o zaman aslında gerçekten de özgüvenin yoktur. Sadece dışarıya varmış gibi yapıyorsundur ve bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Senin gerçekten bir özgüven inşa etmen lazım. Kendine güvenmen lazım. Bunu da söylediklerinle yaptıkların tutarlı olarak sağlayabilirsin. Yani eğer ben her gün spora gidiyorum, sporcuyum diyorsan her gün spora git. Sporcu gibi davran. Sporcu gibi yaşa. Temiz beslen. Çünkü insanlar aynı zamanda senin sağlığının da farkında. Sonuçta cildinin nasıl gözüktüğü, saçlarının parlak olup olmadığı, kırıklarla dolup olmadığı önemli şeyler. Eğer sivilcelerle dolu bir yüzün varsa bunu halletmeye çalış. Ya da dışarıya çıkmadan önce bir güneş kremi sür. 2 hafta sonra 2 ton koyulaşmış olarak gelme. Cildine sahip çık. Kendi sağlığına sahip çık. Yediğin şeylerden sorumlusun sonuçta. Etrafındaki insanlar bunu çok net bir şekilde görebiliyor. Sonuçta senin doğurganlığını, senin yumurta kaliteni, senin sperm kaliteni sağlıklı olup olmadığını belirliyor ve aslında insanların seni sevip sevmemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu. Ne kadar üreyebilir oldu. 3. maddemiz sıcaklık. Eğer karşındaki insanı sadece kendi konuşma sıran gelsin diye dinliyorsan, hatta muhtemelen dinlemiyorsundur. Bu doğru bir yol değil. Çünkü emin ol, kesinlikle böyle bir arkadaşın vardır ya da o arkadaş sensindir. Bunu yaptığınız zaman karşındaki insan bunu fark ediyor çok rahat bir şekilde. Hiçbir şekilde bunu saklayamazsın. Çünkü ben o sırada A'dan bahsediyorum ama sen A bittiği anda B'den bahsediyorsun.
Ya da ben kendi problemimden bahsediyorum. Ama sen sözün bittiği anda kendi problemine dönüyorsun. Kimse böyle bir arkadaş istemez yanında. Karşındaki insana böyle kendini sıcak hissettiremezsin. Ya da etrafındaki insanlara kötü davranırsan, restoranda çalışan insanlara, kafede çalışan insanlara, eğer birisi sana bir içecek getirdiği zaman ya da bir yemeğini getirdiği zaman teşekkür etmiyorsan ya da güler yüzü davranmıyorsan A101'deki kasiyerlere, o zaman etrafındaki insanlar tarafından sıcak karşılanmayabilirsin. Gittiğin zaman kolay gelsin de kimseden karşılık bekleyerek yapma bunu. Daha önce bir kasiyerle konuşurken iyi günler dilediğimde karşılık almadığım çok oldu. Ya da spor salonunda soyunma odasından çıkarken kolay gelsin, iyi günler vesaire dileklerimi ilettiğim zaman karşı tarafın sustuğu çok oldu. Ama ben bunu zaten karşı taraftan bir iyi günler dileği gelsin diye yapmıyorum. Sadece iyi dileklerimi hissediyorum. Belki o an mutlu değildir ya da genel olarak konuşmayı sevmiyordur. Beni sevmemiştir, tipimi beğenmemiştir. Konuşmak ister. Hiç sorun değil. Sen etrafındaki insana nazik davran. O iyi günler dilediğin insan bunun farkında olmasa bile o sırada etrafında bulunan insanlar bunu fark edecektir. Karşıdaki insanı sadece kendi konuşma sıran gelsin diye dinleme dedik. Ama buradaki en önemli hususlardan bir tanesi de şu. Diyelim ki dinledin, konuşma çok güzel gidiyor ve kendi argümanını sunacaksın. Bunu saygılı bir şekilde yap. Karşındaki insan farklı bir partiyi tutuyor olabilir. Karşındaki insan farklı bir takımdan olabilir. Ama bu sana hiçbir şekilde gidip de ona saygısızca davranma hakkı vermez. Karşındaki insana karşı bunu güzelce savun ve açık bir dille ifade et ki o masadan kalkıp gittiğin zaman bu insan senin hakkında işte ulan şöyle de kötü bir insan, böyle de kötü bir insan, ben bununla bir daha oturmam demesin. Ya da etrafındaki diğer insanlara karşı senin hakkında böyle şeyler söylemesin. Çünkü her ne kadar günümüzde bu dedikodu yapma çok kötü bir şey olarak gözükse de insan doğasında olan bir şey. Eğer sen bir toplulukta yaşıyorsan ve bir insana kötü davrandıysan o insan diğer insanlara gidip bunu uyarabilir. İyi niyetle de olsun, kötü niyetle de olsun. Ama birçok insan tarafından kötü gözle görülüyorsan senin karizmanı belirleyen kişiler de bu insanlar olduğu için karizmatik olamazsın. Türkiye'de bu karizmatiklik örneğinin 2 tane muhteşem örneği var. Birisi Kıvanç Tatlıtuğ, diğeri ise Tarkan. Kıvanç Tatlıtuğ şimdiye kadar rollerini çok iyi oynamış, çok başarılı bir aktör. Ve aynı zamanda kendisi verdiği röportajlarda ve diğer insanlarla konuşmalarında da oldukça sıcak ve ne küstah ne de kendisini ezdiren bir karaktere sahip. Bu sayede insanlar onu hem çekici olarak görüyor çünkü yakışıklı ve kendisine iyi bakan birisi ve aynı zamanda etrafındaki insanlardan saygı ve sevgi de görüyor. Çünkü ne onları ezikliyor ne de kendisinin eziklenmesine izin veriyor. Her zaman karşı tarafı dinliyor ve ona göre bir cevabı var. Tarkan da aynı şekilde. Sen gay misin diye sormam seni rahatsız eder mi mesela? Bunda bir rahatsızlık hisseder misin? Hissetmem çünkü değilim diye cevap verebilirim size ya da öyleyim diye cevap verebilirim ki değilim. Hiçbir zaman sağdaki soldaki insanlara laf atmayan, her zaman kendi işinde olan ve işinde en iyi şekilde yapan insanlardan bir tanesi. Bu iki insanı tüm Türkiye tanıyor ve seviyor çünkü sahip oldukları tek şey dış güzellik değil. İçlerini de aynı şekilde geliştirmişler ve buna göre yaşıyorlar. Zamanında çok iyi bir karaktere sahip olmasına rağmen dış görünüşünden ötürü kötü yargılanan ya da dış görünüşü iyi olsa da karakteri rezalet olduğu için dışlanan birçok insan örneği var. O yüzden karizma dediğimiz şey bu maddelerden sadece bir tanesiyle karşılanabilecek bir şey değil. Bu maddelere ne kadar dikkat eder, buradaki seviyeleri ne kadar yükseltmeye çalışırsan o kadar daha karizmatik algılanacaksın ve etrafındaki insanlar muhtemelen sana daha iyi yaklaşacaklar. Buradaki bazı maddeler böyle anlık küçük bir beyinsel değişimle yapılabilecek olsalar da bazıları da gerçekten uzun zaman ve üzerine adanmışlık istiyor. Bu yüzden bu videoyu izledikten sonra hemen başka videolara atlamak yerine birazcık bu konu üzerine düşün. Hayatımda neleri değiştirebilirim diye. Bu videoluk benlik bu kadar. Beğen ve yorum at ki hem algoritmaya hem de etrafında seni gibi düşünen daha çok insan olmasına yardımcı ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.